Kanalıma ve mutfağıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukların severek tükettiği evde Burger King menüsü yapıyoruz. Hem de en az maliyetle ve en sağlıklı olacak şekilde yapıyoruz bunu. Köftesinden ekmeğine kadar her şeyini ben yapıyorum. Tarifini de veriyorum. Siz de umarım sonuna kadar severek izlersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Dilerseniz tarifimize geçelim. Öncelikle hamburger ekmeğimizi yapmakla başlıyoruz. Derince bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet yumurta. Malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Mayamızın aktifleşmesi için en az 2 dakika karıştıralım. Evet, malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi sıra unumu ilave etmeye geldi. Toplamda 5 su bardağı unum var. 1 tatlı kaşığı da çok dolu olmayacak şekilde tuz ilave ediyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Dediğim gibi toplamda 5 su bardağı unumuz var. Ancak unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave etmemizde fayda var. Hafif ele yapışan yumuşak bir kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Bu şekilde hamurumun kıvamı hazır. Şimdi tezgaha un serpip biraz da tezgahta yoğuracağım. Hamuru ne kadar fazla yoğurursak o kadar güzel bir hamur elde ederiz. Yani vaktiniz varsa yoğurabildiğiniz kadar hamuru lütfen yoğurun. Üzerini streç filmle kapatıp 1 saat mayalanması için dinlendirelim. Evet, hamurum 1 saat dinlendi. Gerçekten bayağı bir kabardı. Hatta taşma noktasına gelmiş. Şimdi hamurumun fazla havasını aldırıyorum ve bezelere ayıracağım. Evet, hamurumun güzelce fazla havasını aldırdıktan sonra şimdi bezeleri ayırmaya başlıyorum. Toplamda 9 adet orta boy bezemiz olacak. Evet, bu büyüklükte oluyor bezelerimiz. Elimizle yuvarlayıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizde dizelim. Bu şekilde. Bezelerimizi tepsimize dizdikten sonra parmaklarımızla bezelerin üzerine bastırıyoruz. Böylelikle tam bir hamburger ekmeği şeklini almış oluyor. Lütfen bu şekilde bastırın. Üzerini temiz bir bezle örtüp en az yarım saat tepsi mayasında bekletmemiz gerekiyor. Yoksa hamburger ekmeğini elde edemeyiz.
Evet, en az yarım saat bu şekilde tepsi mayasında bezelerimi beklettim. Şimdi üzerlerine süt süreceğim. Siz isterseniz su da sürebilirsiniz. Bu daha güzel üstünün kızarmasını sağlıyor. Güzelce her yerine sütümüzü sürelim. Üzerlerine bolca susam serpelim. Bu arada hamburger ekmeklerimizi pişirmek için fırınımızı en az 10 dakika önceden ısıtmamız gerekiyor. 230 derecede ısıtın. Bu yeterlidir. 230 derecede alt üst ayarda 30-35 dakika kadar pişirelim. Evet, hamburger ekmeklerim hazır. Şimdi pişmeleri için fırına götürüyorum. Ekmeklerimiz pişerken biz de köftemizi hazırlayalım. Yarım kilo yağlı dana kıymamız var. Üzerine 2 yemek kaşığı pekmez, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Malzemelerimizi 1-2 dakika karıştıralım güzelce. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Normal köfte olmadığı için. Şöyle elimize güzelce yedirip bırakabiliriz. Evet, bu şekilde hazır. Kenara alabiliriz. Evet, hamburgerimizin ekmekleri de pişti. Bu şekilde göstereyim size daha yakından. Ekmeklerimizi kenara alabiliriz. 3 adet orta boy yıkayıp kabuklarını soyduğum patatesim var. Bunları olabildiğince ince bir şekilde doğruyorum. Parmak şeklinde. Tavama sıvı yağımı aldım. Güzelce kızdırdıktan sonra patateslerimi kızgın yağın içerisine bırakıyorum. Evet, bu şekilde altın sarısı renginde olduğunda patateslerimizi alabiliriz. Tam menü olması için birkaç tane de soğan halkası kızartıyorum. Soğan halkalarım da altın rengine geldiğinde onları da ocaktan alabiliriz. Köfte harcımı tahtamın üzerine alıyorum. Şekil vermeye başlıyorum. Elimle rulo şekline getiriyorum. Toplamda 5 parçaya bölüyorum. Böldüğüm parçaları bir kenara alıyorum.
Daha rahat şekil verebilmek için tahtamın üzerine biraz tereyağı sürüyorum. Ve parmaklarımla şekil vermeye başlıyorum. Çok fazla güzel şekil vermeye uğraşmanıza gerek yok. Sadece ekmeğinizden 1-2 parça büyük olsa yeterlidir. Çünkü pişince köftemiz biraz kendini topluyor ve küçülüyor. Evet, bu şekilde köftemiz hazır. Hazırladığım köftemi döküm tavama yerleştiriyorum. Her iki yüzünü de 4'er dakika pişireceğim. Köftemizin yağı çıkmaya başlayınca köftemizi biraz kenara alalım ve o yağlı kısma hamburger ekmeğimizi bastıralım. Bu şekilde kokusu ve tadı ekmeğimize daha çok geçmiş oluyor. Ekmeklerimizi ocaktan alabiliriz. Köftemizi ocaktan almaya yakın üzerine bir dilim cheddar peyniri koyalım. Ve üzerine metal bir kapak örtelim. 1 dakikaya yakın pişirelim. Evet, bu şekilde hazır. Ocaktan alabiliriz. 1 adet soğanım var. Soğanımı halka şeklinde doğruyorum. Soğanımın iç halkalarını çıkarıyorum. Şimdi hamburgerimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle köftemi koyuyorum. Daha sonra üzerine soğanımı koyuyorum. Üzerine 3-4 parça arzuya göre turşu koyuyorum. Üzerine marul koyuyorum. Hamburger ekmeğimin üst kapağına da mayonez sıkıyorum. Bu şekilde üstüne kapatıyorum. Evet, hamburgerimiz bu şekilde hazır. Evet, hamburger menüm bu şekilde. Yanına da 1 bardak soğuk kola dolduruyorum. Bugün sizlerle evde en az maliyetle Burger King menüsü yaptık. Soğan halkası, patatesi, hamburgeri. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip yorum yapmayı, aynı zamanda bana abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.